Merhabalar güzel dostlar. Çatalım, mikrofonum ve nezle gripten bitap düşmüş, rengi değişmiş burnumla beraber hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum efendim. Bugün girişimcilikten konuşacağız. Belki sizler de içinizde girişimcilik ateşi yanan biri, girişimcilik yolculuğuna başlamak isteyen birisiniz ya da başladınız ama henüz yol alamadınız. O bütün girişimcilik, startup ekosistemi üretmek, geliştirmek, satmak, e-ticaret, e-ihracat vesaire tüm o motivasyon konuşmalarını dinlediniz, içinizde bir enerji biriktirdiniz ama henüz bir harekete geçemediniz ya da harekete geçtiniz ama o istediğiniz, ulaşmak istediğiniz yere varmıyorsunuz. Bugün gelin sizinle girişimcilik konuşalım ama önce intro. Türkiye'nin lider patent ve danışmanlık ofisi Fikir Patent sunar. Dedik ki bugün girişimcilik konuşacağız. Girişimcilik deyince herkes aslında biraz böyle uçuk kaçık fikirlerle gelmek, yeni bir şeyler yapmak, yeni bir uygulama, yeni bir şu, yeni bir ürün, yeni bir şey. Ya böyle dünyanın içinden geçecek bir fikir üretmek vesaire düşünüyor. Ama o yüzden arkadaşlar girişimcilik dediğimiz şey çok basit bir şey. Bir fikri hayata geçirmek. Girişimciliğin temel tanımı bu. Girişimcilik deyince bir iş kurmak, bir iş yapmak deyince böyle ya ne yapsam, ne olsam, kimsenin yapmadığı bir şey yapsam, onu bulsam, bunu bulsam, yok Mars'tan taş getirsem, denizin dibinden tuz çıkarsam, onları birleştirsem, edi yapsam, büdü yapsam değil arkadaşlar. Bir iş fikrini hayata geçirmek. Peki iş fikrini nasıl bulacağız? Öncelikle dedik ya her girişim bir iş fikrini bulmakla başlıyor. Aklınızda bir iş fikri varsa önce o iş fikrini detaylandırın. Bir iş planına dökün, kağıda dökün. Bir bakın bakalım bu iş fikri yapılabilir mi? Ya da aklınızda hiçbir iş fikri yok. Nasıl iş fikri bulacaksınız? İş fikri bulmanın en güzel yöntemi eğer ilk defa girişimcilik yapacaksanız, girişimcilik geçmişiniz yoksa aslında en kolayı kopyalamaktır. Başarılı işleri kopyalayın arkadaşlar. Yani birebir kopyalamayın tabii. Kendinizden bir şey katın ama böyle uçuk kaçık şeylerle de aramakla uğraşmayın. Başka bir şehirde yapılan bir hizmettir, bir üründür, bir iştir. Getirin kendi şehrinizde, ilçenizde, köyünüzde, kasabanızda onu yapın. Ya da Türkiye'de yapılmayan bir fikir vardır. Bulun gelin onu yapın. Ya da bir başkası A işini yapıyordur. Siz B'den anlıyorsunuzdur. Onun yaptığı iş modelini kendi B işinize uygulayıp onunla harekete geçin. Bunların her bireri oradan ilham alıp kopyalamak, kendinize özgünleştirmek ve devam etmekle ilgili. Ya da internette araştırın. İşte bu yıl yapılabilecek 20 iş fikri. Sermayeniz mi yok? Sermayesiz yapılabilecek 30 iş fikri vesaire. O kadar çok yazı var ki. Gidin bakın. Ya tabii ki bazıları gerçekten çok boş ama içlerinde hemen yapabileceğiniz, kendinize bir girişim olarak kurabileceğiniz ya da hali hazırda bir yerde çalışıyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz. Ona böyle boş zamanlarınızda değerlendireceğiniz bir hobi gibi, bir pasif gelir gibi, bir ek iş gibi yapabileceğiniz işler de var. İşinizi böyle de başlatabilirsiniz. İlla full time ona geçmenize gerek yok. Mevcut düzeninizi bozmadan boş zamanlarınızda ufak ufak yaparak ilerleyip baktınız bu işi yapabilirim, satabilirim, üretebilirim, geliştirebilirim'i gördünüz. Ondan sonra o işe full time geçebilirsiniz. Ya da franchise alabilirsiniz. Yapacağınız işle ilgili bugün yani restoran, kafe içinde franchise var. Bir emlakçı açacaksanız onun içinde franchise var. Güzellik salonu açacaksanız da franchise var. Artık hemen hemen hizmet kategorisindeki her şey için franchise var. Üretim sektörü zaten çok fazla seçenek sunuyor. Yani makinaları kiralamaktan, fason yaptırmaktan, tasarımı vesaireyi satın almaktan, üretimi havale etmekten, outsource etmekten vesaire o kadar seçenek var ki o yüzden artık ya ben onu yapacağım, bunu yapacağım, çok orijinal bir şey bulacağım ve onu kendi bünyemde yapacağım. Bunun için şu kadar para lazım gibi bir dar kalıbın içerisine kendinizi sıkıştırmayın. Yalın girişim dediğimiz işe en basit haliyle, en temel özellikleriyle başlamak. İşte dediniz ki ya ben YouTube kanalı kuracağım. Ya arkadaşlar böyle çok şekil ekipmanlara ona buna ihtiyacınız yok. Ya benim şu anda kaydettiğim gibi cep telefonu ki muhtemelen çoğunuzun cep telefonu benimkinden daha iyidir. Ha, bir tane kablosuz mikrofon telefona bağlanabilen. Bu da çok ucuz bir şey. Onu böyle tutmak zor olduğu için bakın bir tane çatal. Bazen de podcast kaydediyorum. Bilgisayarıma bir tane de podcast mikrofonu aldım. Ya o da 500-600 lira bir şey. Bu da 500-600 lira bir şey. Ya zaten bilgisayar, telefon hemen hemen bu zamanda herkesin elinde olan bir şey. Bu basit bir örnekti. Ya da plastik poşet üreteceğim. Neyse yani onun ya bütün makinaların her şeyini almanıza gerek yok.
birkaç parçadan oluşuyorsa bir parçasını alın. Gerisini dışarıda bu işi yapan bir sürü insan var. Oralarda yaptırın, birleştirin, satmaya başlayın. Baktınız satabiliyorsunuz, bir şeyler yapabiliyorsunuz. O zaman diğer makineleri yavaş yavaş alın. Ya da ben konfeksiyon açacağım, tişört üreteceğim. İşte kumaş bana gelecek, şu olacak, bu. Ya büyük hayallere gerek yok arkadaşlar. Gidin o kumaşı A firmasından alın, B firmasında kestirin, C firmasında diktirin, E firmasında ütül ettirin. Gelin kendiniz sadece paketlemek kalsın. Küçük düşünün. Ya illa böyle her şey afaki olmasına gerek yok. Girişimcilerin bir fikir bulup onu harekete geçirmesinde en büyük manilerden, engellerden bir tanesi böyle kocaman kocaman fikirler aramak, kocaman kocaman işler düşünmek. Oysa girişimcilik bir iş fikrini hayata geçirmek diye. Sen mevcut imkanlarını olduğun yerde ben Hakan olarak, sen Ali, Ahmet, Ayşe olarak elindeki imkanlarınla bu işi nasıl yapabileceksin? Alıp mı satabileceksin? Alıp satarak başla. Bu şekilde mi yapabileceksin? Böyle başla. Zaman ver kendine. Belki bu yolculukta başka bir iş fikrine geçeceksin. O kocaman düşündüğün şeylerin hepsi boşa gidecek, bilmiyorsun. Ya da olmayacak, satmayacak. O yüzden bir şekilde başlamaya ve o ürünü, hizmeti, uygulamayı neyse onu nasıl gelire dönüştürürüm, nasıl satacağım, nasıl içeriye abone alacağım, nasıl müşteri alacağım, nasıl bir bayi ağı kuracağım gibi bu sorunlara çözüm üretmekle başlayabilirsiniz arkadaşlar. İş fikri için illa o fikri kendinizin de üretmesine gerek yok. Dedik ya, kopyalayabilirsiniz. Kopyalayamıyorsanız franchise bayilik alabilirsiniz. Hali hazırda kurulmuş bir işi satın alabilirsiniz, devralabilirsiniz. Paranız yoksa gidersiniz, dersiniz ki ya ben seninle biraz ücretsiz çalışayım, bu işi öğreneyim. Öyle öğrenebilirsiniz. Ya da gittiniz biraz çalıştınız, öğrendiniz. O kişi o işi yapmak istemiyor ya da yapamıyor. Ya ben bu işi alayım, şu vadede ödeyeyim, şu şekilde ödeyeyim. Ya bir sürü alternatif geliştirebilirsiniz kendinize. Bir taraftan da başlamaktan korkmak da aslında girişimciliğin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. O da yüzme bilmiyorken denize girmek gibi bir şey ya. O başlamanın tedirgin ediciliği vardır ya. Girmek istemezsiniz suyun içine. Biraz alışırsınız, girersiniz ama ayağınızın değdiği yerde durmak istersiniz. Açılamazsınız çünkü yüzme bilmiyorsunuzdur ama o böyle ayağınızın yere değmediğini hissettiğiniz işte tekne turu olur ya mesela e, inersiniz makarnayla bir şeyle simitle. Orada artık ayağınız yere değmeyecek hissini bilirsiniz. Böyle bir arayışınız olmaz. Ve yüzmeyi en kolay öyle öğrenirsiniz ya artık o düşünceyi kafanızdan çıkardığınızda. Girişimcilikte başarı da aslında biraz öyle. Ya benim ayağım yere değmese de olur. Ya şu olmasa da olur, bu da olur, şu da olur, bu da olur. Benim amacım yüzmek, bu işi yapmak, bu işi gelire dönüştürmek, para kazanmak olduğunu kafanıza oturtur ve etrafındaki o gereksiz tüm düşüncelerden kendinizi sıyırıp atabilirsiniz. Yüzebilirsiniz. İş hayatında başarıya doğru ilerleyebilirsiniz. Bazen ayağın yere değmesinden korkmak oluyor. Bazen de çevresel nedenlerden korkmak oluyor. Ya ben bu işe girerim ve başarısız olursam acaba insanlar ne der? Çevre baskısı. Ya ben buna girdim ama yapamazsam ne yapacağım? Geriye işime de dönemem. Şu da ya böyle kafanızda bir sürü şey kuruyorsunuz ya. Ya arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Dünyanın her yerinde on binlerce, milyonlarca işletme kuruluyor. Bunlardan %30'u, 40'ı yıl içerisinde batıyor. Siz de onlardan biri olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz de. Bu dünyanın sonu değil. Ama denemeden bunu bilemezsiniz. Belki de girişimcilik size göre değildir. Vazgeçip tekrar SSK'lı bir iş aramaya geri döneceksiniz. Ya da ayrıldığınız işinize istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz. Ya o iş yer almazsa başka iş yeri. Yani sizin bir tecrübeniz var. Şu zamanda tecrübeli eleman, iş yapmak, çalışmak isteyen eleman her şey. Yani siz başlamadığınız sürece başarılı olma ihtimaliniz yok. Başarısız olma da ihtimaliniz yok. Aslında beynimiz de biraz bunu oynuyor. Diyor ki oturduğun yerde. Çünkü bütün sistemler sistemsizde evrilir ya. Beynimiz de konfor alanından çıkmak istemez. Çünkü başka bir şey denemek onun için tehlikedir. Ya böyle bir şey olur da hayatın film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti deriz ya. Onun bile temel mantığı şudur arkadaşlar. Siz bir olayla karşılaştınız. O an o olaya karşı tepki vermek için beyniniz geçmişte öğrendiği şeylerle o tepkiyi ortaya koyulacağı, ne yapacağını, ne diyeceğine karar vereceği için o an hemen bir şey bulamazsa o bütün hayatınız böyle onu bir döndürür ki böyle bir şeyle karşılaştığımı, benzer bir olayda nasıl kurtulabilirim? Aslında onu çözmek için önünüzden geçen şeylerdir ama siz hayatın film şeridi gibi önünden geçti dediğimiz şey aslında beynimizin korktuğu ve ona çözüm bulmak için uğraşısından kaynaklanan bir şeydir. O yüzden sen de adımını atmazsan başarılı olamayacağın gibi başarısız da olamazsın. Adımını atarsan başarılı olma ihtimalin var.
Başarısız olma ihtimalin de var. Böyle sırt sırta bir şey. Yani inşallah sen başarılı olursun. Bizim dualarımız, ümidimiz seninle ama başlaman lazım. Ya da belki bunda başarısız oldun, onda öbüründe başarısızlıkların oldu ve bir yerde geldin, başarıyı yakaladın. O nedenle durma, bir fikir ara, fikirleri bul, bulduğun fikirleri değerlendir. Kağıda yaz, bir fikir kanvası yap. Fikir kanvası dediğimiz nedir? Aklında birkaç tane iş fikri var. Bunları yazıyorsun. Bu fikirleri nasıl yapabilirsin? Senin bu fikir için artın ne? Tişört satacağım. Artın ne? Ben daha önce giyim mağazasında çalışmıştım. Renklerden, tasarımdan iyi anlıyorum. Eksin ne? Bu alanda network'ün yok. İşte daha önce imalat tecrübem yok. Neyse artıni eksini kendine göre yaz. Bu iş için ne kadar bir sermayen gerekli? Bunu yaz. Çevrendeki kimlerden yararlanabilirsin? Onu yaz. Bu işin müşterileri kimler olacak? Onları yaz. O müşterilere sen bu ürünleri nasıl ulaştırabilirsin? Onu yaz. Bir markalaşmaya, hikayeleştirmeye götürebilirsin. Onunla ilgili örneklerinle onu yaz ve altına fırsatlar ve tehditler yaz. Ya bunların sonucunda sen bu işte sen olarak, ben Hakan olarak ya da sen Ali, Ayşe, Fatma olarak bu işi yaparken hangi tehditleri görüyorsun ve nasıl bir fırsat görüyorsun yaz. İkinci fikir için yap. İkinci fikir için de aynı şekilde yap. Üçüncü fikir için, dördüncü fikir için. Mümkünse bunları farklı günlerde yap. Birinci fikir için bugün yap. İkinci fikir için yarın yap. Yani böyle yeni bir kafayla oturup düşün. 5 fikrin varsa 5 gününü ayır. Sonra bu 5 fikirden baktın sana en olmaz geleni sil. Geriye 4 fikir kalsın. O 4 fikrin üzerinden bir daha geç. En olmaz gelen bir taneyi sil. 3 kalsın. 3'ün üzerinden geç bir tane sil. 2 kalsın. O en son o 2 tanesinin üzerinde düşün. Eşinden dostundan fikir al. Ama daha çok ya bu işi yapanlarla ya da o bahsettiğin iş fikirlerinin müşterileriyle konuşarak son kararını ver ve hangisi daha olabilir geliyorsa onu seç, diğerini ele. Doğru iş fikrini bugünkü mantıkla seçmiş olacaksın. Ha bu iş fikri doğru seçtin diye tutacak diye bir şey yok yani. Sen işi açarsın, yarın her şey değişebilir. Konjonktür değişir, ekonomi değişir, eğilimler değişir, tasarımlar değişir. Şu olur, bu olur. Ama sen kafanda bir karar verme mekanizmasını oluşturabilirsen öyle olduğunda bundan sonra ne yapacağım kısmında da hemen seçeneklerini yan yana koyup alt alta koyup işte kendi durumunu, fikrin durumunu, işin durumunu böyle hepsini birbirine göre ne denir bir strateji belirleyip senkronize edip bir ölçeklendirme yapabilecek konuma gelirsin. O yüzden yazmayı öğrenmek, iş kanvasını öğrenmek, iş planını öğrenmek, insanlardan nasıl fikir alacağınızı öğrenmek gerçekten çok önemli fikirler. Çünkü şu zamanda herkese ulaşmak o kadar kolay ki. Herkes telefonunuzda yani. Instagram'da, WhatsApp'ta, LinkedIn'de yani geçmişte yapacağınız işle ilgili o işi en iyi yapan insanlara ulaşmak için yani çok zordu. Gidip kapısında beklemeniz gerekiyordu. Abi şimdi giriyorsun yani LinkedIn'de mi, Instagram'da mı, Facebook'ta mı nerede buldun? Her yerden mesajını yaz, mail at. Artık bu çok kolay. Ya da bu işi bu şehirde yapacaksın. Başka şehirde başarılı olmuş birisine yaz yani ben aynı işi burada yapmak istiyorum. Bana ne tavsiye edersin? Sen nasıl başladın? Bugün yeniden başlasaydın nasıl yapardın? Her şey parmağımızın ucunda yani. Burada yoksa yaz yurt dışındakilere yaz. Dünyanın herhangi bir yerinde Avusturya'da bunu yapan mı var? Yaz abi. Çin'de mi var? Yaz. Hani bu kadar basit yani parmağınızın ucunda her şey. Ama orada bir şeyler araştırıp insanlara soru sorup işi fikri derinleştirmeye, onu daha sonra satmaya, müşteriye dönüştürmeye ve bu totalinde bir üretim yapmaya dönüştürmez de sürekli tüketime dönüştürürsen, ya böyle sürekli başkaları ne yapıyor, ne ediyor diye izlersen, o zaman sen üreten olamazsın. Ne iş fikrini seçip üretebilirsin, ne o iş fikrini bir girişimciliğe dönüştürebilirsin. O yüzden o ilk adım atman lazım. O denize ayağını sokman lazım. Su soğuk mu sıcak mı? Ayağını soktuktan sonra belli olacak. Ha, çok soğuksa o zaman ne yapacaksın? Karar verirsin. Sıcaksa nereye kadar gideceğim? Ona bir bakarsın. Ya burası burada mı girsem başka bir yerde mi denize girsem ona bakarsın. Ama yolculuğunun şekillendirmen için o ilk adımı bir atman lazım. Fikir Patent'in katkılarıyla hazırlanan girişimcilik serimizde bu hafta. Artık iş fikrini buldunuz ya da iş fikirlerinden birini seçtiniz. Başlamak için de cesaretiniz, motivasyonunuz tamam. Dediniz ki ya ben denize ayağımı sokacağım. Peki bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Az önce iş fikri seçiminde anlattığım gibi başlarken de gördüğümüz işte kendi danışanlarımızdan gördüğümüz, karşılaştığımız, izlediğimiz şey şu aslında biraz. Ya herkes bir
iş fikrini hayata geçirirken varlıklara o kadar anlam yüklüyor ki sanki o işi o yapıyormuş gibi bir algı var. Yani atıyorum işte bir ofis açacak. İşte sigorta ofisi, avukatlık ofisi, ne bileyim danışmanlık bir şey yani bir hizmet sunacak. O diyor ki ya ben buraya diyor en lüks mobilyayı almalıyım. En yüksek dekorasyonu yapmalıyım diyor. Müşteri başka türlü gelmez. Ya arkadaşlar müşterinin bunlar umurunda değil yani. Sen ne yapıyorsun? Bunu neye yapıyorsun? Ne satıyorsun? Ona bakıyor. Ya tamam bazen bunların da önemli olduğu yerler var ama sen bütün yatırımını mobilyaya, dekorasyona yaparsan senin ikinci aya paran kalmayacak. Müşteri bulup satış yapıp kendini geçindirinceye kadar ayakta kalamayacaksın ya da o müşterilerin ofisine gelmesi için önce senin bir tanıtım yapman lazım. İnsanların ayağına gidip bir kartvizit bırakıp merhaba demen lazım. Ne bileyim bir internet reklamı vermen lazım. Belki şehrindeki ne bileyim bir dergiye, gazeteye, bir etkinliğe sponsor olman lazım. Bir şey yapman lazım. Önceliğin hemen satış getirecek şeylere yatırım yapmak olsun. Yani işte ya buraya şöyle bir ofis yapacağım, arkayı şöyle yapacağım, duvar şöyle, yukarıda şöyle olacak, ne bileyim mobilya şu olacak, misafir koltuğu olacak, işte sekreterya. Ya bunlar boş işler arkadaşlar. Bunlar bir yerde önemli olabilir ama önemli olduğu yer siz para kazanmaya başladınız, işinizi yürütmeye başladınız. Bir adım öteye taşımak istediğinizde belki önemli olur. Ama sen şu anda başlıyorsun. Senin yalın girişimi olarak düşünmen lazım. Ya ben bu ürünü üretmek istiyorum. Bu hizmeti satmak istiyorum. Bu ticareti yapmak istiyorum. Neyse. Bunu yapmak için en kolay nasıl yapabilirim? Belki ofise ihtiyacın yok senin. Home office bir iş yeri aç. İşletmeni home office kur. Yani biz de danışmanlık işi yapıyoruz. Yani bizim 10 müşterimizden belki bir tanesi ofisimize geliyor. Bunların yarısı telefonla görüşmeyle vesaire oluyor. Diğer yarısının da biz ayağına gidiyoruz. Yani öyle olunca belki senin hiç ofise masraf etmene gerek kalmayacak. Ya o bir müşteri de git dışarıda kafede bir yerde buluş. Ha, onu iş bağlayamazsan o bir tane gitsin ama sen o diğer 9 müşteriye ulaşabiliyor ol. O 9 müşteriye ulaşmak için işte markanı, yatırımını, tanıtımını, pazarlamanı vesaire ekibini ona göre ayarlamaya devam et. Ya da işte bir üretim yapacaksın. Ya tüm makineler olsun. Ya gerek yok. Birazını fason yaptır. Ya sen elindeki imkanlarla alabileceğin kadar al. Ya oradan buradan bir sürü borç alıp o işe bütün parayı, emeğini, sermayeni, itibarını koyma. İmkanların kadar yap. Tabii ki biraz borç olabilir, borçlanabilirsin, sıkıntı yok ama bu senin risk toleransın kadar olsun. Ya ben şunu satmak istiyorum. O zaman önce e-ticaretle başla. İnternetten biraz satmaya çalış. Bir bak bakalım. Ya illa web sitesi kurmana gerek yok. Git ne bileyim işte Trendyol'a sahibinden.com'a, Dolaba, Letgo'ya bir yerlere bir koy yani. Facebook Marketplace'e bir yere koy. Hani bir dene bakalım satabilecek misin? İnsanlar bu ürüne, bu hizmete, bu şeye neyse yapacağın şey bir ilgileri var mı? Bunu bir çalış. 50 bin liraya götürüp o ofise gömeceğine 50 bin liralık bu ürünü internette reklam et. Ya belki 5-10 satış yakalayacaksın. O da senin işini döndürmeye başlayacak yani. O yüzden ilk başta yalın düşünün ve her işletme kar amacıyla kurulur. Yani satış yapıp para kazanmak ve kar etmenin tek yolu var satış yapmak. Satış yapmadığınız sürece bu işletme ayakta kalamaz. Çünkü kurulan bütün işletmeler kar amacı güder. Yani siz kar amacı gütmüyorsanız o zaman gidin bir dernek işi yapın. Ama girişimciliğe, ticarete atılıyorsanız ilk amacınız kar etmek olmalı. Para kazanmak. Çünkü para kazanmadığı zaman o girişimin kan dolaşımı olmayacak. Girişimin kan dolaşımı olmazsa o bir yerde kangren olup yavaş yavaş kopacak sağı solu ve yürüyemeyecek, orada kalacak yani. Ama sen bir iş fikrini hayata geçiriyorsun. İşte bunu ilerleteceksin. Daha çok müşteriye, bir ekibe, o üretimi arttırmaya, daha etraflı üretmeye, öncesini sonrasını üretmeye, bu hizmetin etrafında başka hizmetler sunmaya, bu ürünün yanında başka ürünler getirip satmaya. Ne bileyim bugün Çin'den getiriyorsun. Belki yarın Hindistan'da daha ucuz bulup yapacaksın. Belki Hindistan'da bulduğun ürünü diyeceksin ki ya iki farklı yerden alayım şu parçasını şuradan şu parçasını buradan getireyim Türkiye'de montajlayayım. Sürekli bir şeyler olacak, gelişecek ama sen ilk başta en yalın haliyle düşünmek zorundasın. Çünkü başlamak için bunların hepsini tamamlayayım dersen, çok büyük düşünürsen başlamak için önünde duvar olacak. Hem finansal olarak hem de gözünde büyüyecek. Yani o tüm operasyonu yönetmek kolay bir psikoloji değil yani. Öyle olunca başlamak için hep bir ertelemeye, bahane bulmaya devam edeceksin. Hem de senin riskini arttıracak. Hem maddi risklerini hem emeğini arttıracak. Daha fazla yorulacaksın, daha fazla uğraşacaksın vesaire. O yüzden arkadaşlar iş fikrini seçtiniz doğru şekilde en yalın haliyle başlayın, harekete geçirin. Onu hemen
İlk günden müşteriye ulaştırmaya çalışın. Abi bu var, bu ürün var, bu hizmet var. Alır mısın? İnternette mi tanıtacaksın? Gidip kapı kapı mı dolaşacaksın? İş yerlerine mi tanıtacaksın? Önce eşine, dostuna, çevrene mi dolaşacaksın? Ali abi şunu yapıyorum, ilgilenir misin? Etrafında alacak var mı? Ona at, buna at, mesajlaş. Ne bileyim insanların e-maillerini topla, ona ürünlerle ilgili bilgilendirmeler at, fiyatlar, kampanyalar oluştur vesaire. Paranı, harcanı, emeğini bunlara odakla. Yoksa fiziki şeylere işte ya şöyle bir büro olsa, ofis olsa, şu olsa, bu olsa değil. Ya da şu makine, bu makine değil. Ya da orada mı olsa, burada mı olsa. Ya sen müşterin nerede ve sonra ona nasıl ulaşacaksın? Ya hedefi ne olsun? O MVP dediğimiz yani o ilk satılabilir prototip ürünü bir şekilde oluşturmaya çalış. Sen mi üreteceksin? Elindeki imkanlarla üretemiyorsan bir yerlerde parça parça ürettir, getir müşterine sor. Aa bak şu var ya, ilgilenir misin? Ya da bir hizmet mi? Hizmeti bir yerlerde tamamlıyorsan tamamla, sat ama yani satan, sunan, servis eden sen ol. Bir ticaret mi? Al, gel, koy, satmaya çalış. Bir yol al. Sen hiç e-ticaret yapmadın, hiç ticaret yapmadın. Ya ben şunu alacağım, satacağım. Hadi bakalım bir e-ticaret sitesi kuralım. Kaç para? 30 bin lira. Abi gerek yok. Önce bir gir. Ücretsiz bir sürü versiyonun var. Sosyal medyada yayınla. Ne bileyim ücretsiz ilan verdiğin, satıştan komisyon olan online pazar yerlerinde yayınla. Ondan sonra adım atarsın. Ya ben şunların hepsini getirip satacağım. Çünkü müşteriler bunların hepsinden alıyor. Ya gerek yok. Sen bir tanesini bir sat bakalım. Sonra yanına diğerini koyarsın. Edisini büdüsünü yavaş yavaş yatayda onu büyütürsün, genişletirsin ya da o dikeyde büyürsün. Nasılsa ama bir ucundan başla. Böyle çok büyük hepsini ben yapacağım. Pazara ben ya olamazsın arkadaşlar. Türkiye'de Koç Holding pazara hakim olamıyor herhangi bir alanda. Çünkü onun da kendine göre rakipleri var. Ya da şehrindeki en büyük market bütün pazara rakip olamıyor yani. Başka marketler de var. Geliyor zincir marketler geliyor. Bir şey oluyor. Hani rekabet devam ediyor. Bütün pazara hükmetmek diye bir şey yok. Sen oradaki müşteriye kendi farkınla, kendi hikayenle nasıl ulaşabilirsin? Bir de karşılaştığımız ve gördüğümüz en büyük yanılgılardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Herkes kendi için düşünüyor. Oysa sen bu işi kendin için yapmıyorsun. Bu işi müşterin için yapıyorsun. Yani bu ürünü alacak olan, bu hizmeti alacak olan, bu ticaretin içine girecek olan senin müşterin, sen değilsin. Ya ben bunu beğeniyorum böyle olsun. Ya öyle yapmana gerek yok. Müşteri neyi beğeniyor, neyi beğenir? Pazardaki trendler ne? Onlara bir takip et. Hangi renkler satıyor? Müşteri kimden nasıl satın alıyor? İnternetten mi oluyor? Mağazadan mı oluyor? Mağazadan alırken işte zincir marketten mi oluyor? Gidip butik mağazadan mı oluyor? Onlara bir bak. İşte bir kafe açıyorsun. Git etraftaki kafeleri bir dolaş. Oralardaki insanlar ne yiyor? Yani burger mı yiyor? Ne bileyim sandviç mi yiyor? Burger yiyorsa tavuk mu et mi? İşte hangi soslar daha çok gidiyor? Ona göre menünü şekillendir. Ama bir bak ya ben işte şunu çok seviyorum. Meksikan burger'ı seviyorum. Ama belki oradaki insanlar sevmiyor. Sen menünü buna göre organize ettin. Ya o ürünleri öne çıkararak yap. Satışta geri kaldın. İçeriye müşteri çekemedin. Ama biraz dolaşır bakarsan insanlar neyle ilgileniyor, ne yapıyor, onu bir görürsen menünü ona göre şekillendirirsin. Ürünü ona göre, hizmetini ona göre şekillendirirsin ve başlangıçta böyle hemen ilerlemeye başlayabilirsin. Az önce demiştik ya aslında iş fikri seçmeye de geliyor bu biraz. İş fikri seçerken dedik ya başkalarından kopyalayabilirsin. Aklındaki fikirlerden derleyebilirsin. Başkalarının işte neler var fikirler internette vesaire onlara bakıp onlardan hangisi sana, kişiliğine, yapmak istediğin yolculuğa, kurmak istediğin hayat stiline uygun ona bakabilirsin gibi bir sürü seçenek vardı. Bir diğer seçenek de aslında rakipleri analiz etmek. Az önce dedik ya burgerci örneğinde. Abi sen burgercıysan önce bir dolaş millet ne yapıyor. Sonra gir internette yorumlara bak Google haritalarda ne bileyim Instagram'da orada burada. Millet ne yazmış? Restoranın bu burgercının hangi özelliği beğenilmiş, hangi özellikleri beğenilmiş. Bunları not al. Beğenilmeyenler çoğunluktaysa yani böyle bir eksiklik varsa ya şu olsa dedikleri bir şey varsa onu sen kendi işletmene koy. Neler beğenilmediyse ha demek ki bu alanda bir servis eksikliği var, bir eleman eksikliği var. Neyse onları tolere edecek bir ekip kur, bir sistem kur. Onların hemen 10 adım önüne geç. Ya da bir hizmet satıyor, bir uygulama satıyor. Bazı yönleri çalışmıyor diyelim. Sen sadece o yönü çözen bir şey yap. O çok küçük bir alanı çünkü demek ki onu piyasada çözebilen bir uygulama yok ya da çok kullanılan hizmet uygulama o küçük bir noktayı çözemiyor. O çoğunlukta bir şikayetse hemen git o sorunu çözen bir hizmet, bir uygulama, ne bileyim bir çözüm, bir sistem geliştir.
Sadece onu satarak başla küçük bir şeyle. Yani öyle kocaman kocaman olmasına gerek yok. O küçük bir şey sana orada belki o küçük bir şeyin müşterisi de küçüktür ama onu kimse yapmadığı için sen direkt o pazarı domine edebilirsin ve oradan etrafındaki hizmetleri de sunabilirsin. Neyse ürünü, ticareti yapabilirsin. Peki, iş fikrini seçtin. Denize ayağını da soktun. İşini bir şekilde ilerletmeye de başladın. Çünkü güzel bir proje yapmıştın. Ne yapmak istediğini biliyorsun. Kime neyi satacağını biliyorsun. Bu ürün veya hizmeti müşteriler için yaptığının farkındasın. Ona nasıl ulaştıracağını da az çok biliyorsun. Başladın ama artık büyümen lazım. Çünkü iş büyümediği sürece bu sefer küçülmeye gider. Bu da hiç istemediğimiz bir şey. Başladın, yüzmeye başladın. Biraz yüzmen, ilerlemen lazım. Yoksa aynı yerde durursan yüzdüğünü zannedersin ama aslında suda oynuyorsun. Sen yüzmek, ilerlemek istiyorsan o iş fikrini seçtin. O iş fikrini hayata geçirerek girişimcilik kariyerini başlattın. Müşteriyi anladın. Müşteriye ürünü sunmayı, hizmeti, eksikleri, pazarı, rekabeti, bütün sürecin az çok hakim oldun. Artık sıra geldi büyümeye. Büyümek için ne yapman lazım? Öncelikle büyümek için bu başlangıç seviyesinde yaptığın her şeyi kendin için bir deneme yanılma yöntemi, bir öğrenme süreci olarak gör. Çünkü bu süreçte sen bazı fikirlerle geleceksin bu işi yapmaya. Onu deneyeceksin, bunu deneyeceksin. Bazısı olacak, bazısı olmayacak. Olmayanları çıkaracaksın, olanları çoğaltacaksın ya da birkaç seçenek varsa onları bir araya getireceksin, ayıracaksın vesaire. Bir sürü böyle farklı fonksiyonlarla deneyeceksin ve bazı müşteriye ulaşım kanalları edinmiş olacaksın. Artık o kanalı sonuna kadar kullanacaksın baba. Ya ben sokaktan geçen müşteri mi dükkanına çok giriyor? O zaman sen tamamen buna asıl. Yani demek ki o cadde işlek. Sen de bir şekilde içeriye müşteri çekebiliyorsun. Ya o zaman gidip dijitale oraya buraya para oraya değil. Ya oradan ben nasıl müşteri çekebilirim? Onu en iyi şekilde kullanmaya odaklı. Bir şeyler satıyorsun. Gittin herhangi bir sosyal medyada o paylaştığın ürün popüler oldu. Baktın orada gidiyor mu? Oraya, o pazara, o sosyal medyaya yatırım yap. Oraya sürekli reklam ver. Oradaki pazarın hepsini bir domine et. Yani oradan alabileceğin maksimum faydayı al. Ya da birkaç ürünün vardı. Bir tanesi mi tuttu? Sadece o ürüne odaklan. Diğerlerini çıkar gerekirse. O ürünü nasıl geliştirebilirim? Müşterilerine sor. Ne eksik, ne fazla, ne istiyorlar, nasıl istiyorlar? Fiyatı mı, rengi mi, deseni mi, tasarımı mı nedir? O ürünü geliştirmeye harca paranı. O ürün senin koşan ürünün olsun ve onun etrafında büyümeni şekillendir. Bu yolculukta en başta da söylediğimiz gibi bu işi yapanlardan ve müşterilerden yardım almaktan asla çekinme. Hani derler ya bizde bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp. Sen o işi bildiğini zannediyor olabilirsin ya da bildiğini de düşünüyor olabilirsin. Ama hiçbirimiz allame-i cihan değiliz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ya ben de bugün bunu sana anlatıyorum ama çok bildiğimden değil, tecrübelerimle, okuduklarımla bazı şeyler söylüyorum. İşte danışanlarımdan vesaire karşılaştığım sorunlardan, onları anlattıklarımdan seninle de paylaşıyorum. Ama sen de belki bana alta bir yorum yazacaksın. Benim hayatıma bir fikir katıp ben de senden bir şey öğreneceğim. Ben de bilmiyorum yani bu girişimcilik dünyasının en iyisi ben diyemem. Hayat bir yolculuk çünkü. İş hayatı da öyle. Ya ben şehirdeki en iyi tostçuyum. Ya öyle bir şey yok çünkü her gün değişiyor şeyler. İnsanların ihtiyaçları, istekleri, algısı, damak tatları vesaire. Sen bir bak bakalım müşteriler ne istiyor. Sor onlara. Nasıl beğendiniz mi? İçinde ne olsa beğenirdiniz. Bunun içine ben ne katabilirim? Nasıl olsa olurdu. Ya bunu böyle sunuyorum acaba. Şöyle olsa ne dersiniz? Şöyle yapsam beğenir miydin? Burada alternatif olarak ne sunayım size? Ya sor ona ya da başkalarına sor, rakiplerine sor. O ürünü yapan, o işi, o ticareti yapan kimse. Çünkü onlar da seninle benzer yolculuk yapıyorlar. İnsanlarla konuşmaktan çekinme. Yani bugün rakibin olan kişi yarın iş ortağında olabilir. Hiç belli olmaz. Ya gidersin, konuşursun birisiyle. Bu işte daha eskidir, daha tecrübelidir. Tecrübesiz de olabilir. Ya böyle böyle ben şunu yapıyorum, sen şunu yapıyorsun. Nasıl yapalım? Benim sana, senin bana ne faydan olabilir? Gidersin, konuşursun. Yarın belki bir işbirliği yaparsınız, bir şey olur. İşinizi birlikte büyütürsünüz, bir ortaklık olur. O sana bir şey gösterir, sen ona bir şey gösterirsin. Ya hayat öğrenmek de bu ya biraz. Etkileşim, iletişim. Yani şu çağda insanların her şeye ulaşmasının böyle bir telefondaki bir tık kadar, bir parmak hareketi kadar uzaktayken yani insanların yalnızlık hissettiği bir çağdayız ya. Çünkü kimse kimseyle konuşmak istemiyor.
Ya orada varsa izliyor ama kimsenin kimseye merhaba demeye, soru sormaya, nasıl bir güne kaldıysak maalesef. Ama sen içinde girişimcilik ateşi yanan arkadaşım, kardeşim, dostum, abim, değerli hanımefendi, her kim izliyorsa buradan sesim ona ulaşıyorsa. Benim sana ilk tavsiyem girişimcilik hayatında git insanlarla konuş. İş fikrini konuş, iş fikrini seçerken de konuş, işe başlarken de konuş, işi büyütürken de konuş, her aşamada konuş. Ya işte o da benim rakibim falan değil. Git onunla da konuş. Ya o bunu almaz. Abi git bir konuş. Almaz ama sana bir fikir verebilir. Neden almadığını söyleyebilir. Onu beğenmiyor mu, ihtiyacı mı yok? Ya da o sorunu başka bir şekilde mi çözüyor? Ya da daha önce bunu birisi satmış, ondan mı almış? Almıyor ama ne zaman alabilir? 5 yıl sonra mı? 1 yıl sonra mı? Orada etrafında 10 kişi var ve kimse bu ürünü almak istemiyorsa o zaman demek ki yanlış üründesin. Ha, şu anda almıyorlar ama diyorlar ki ya şu anda şununla çözüyorum. Bununla 6 ay sonra alacağım. Ha, o zaman dersin ki ya ben 6 ay dayanabilir miyim? Dayanabileceksen devam edersin. Dayanamayacaksan işini başka bir yönüne çevirmeye çalışırsın. Ama konuşmazsan kendi fikirlerine ya ben bunu alıyorum herkes alır. Ya belki de sadece sen alıyorsun o ürünü bilmiyorsun. Gidip konuş kardeşim, güzel arkadaşım. Konuşmaktan güzel işler çıkar, güzel şeyler doğar, işbirlikler olur, fikirler edinirsin. Ya hiç olmadı. Birisiyle tanışmış olursun. Birisiyle konuşmak hakikaten insana da güzel gelen bir şey. İnsanın psikolojisini de düzelten bir şey. Ama orada ya o benim rakibim, o bilmez, o yapmaz, ben hallederim böyle kendi kabuğunun içerisinde kalırsan ilerleyemezsin. Büyümek istiyorsan açık olacaksın abi. Fikirlere açık olacaksın. Her şeyini anlatacaksın. Ya bu fikir çok önemli. Çalarlar anlat. Anlatma. Sen de kalır hiçbir şey olmaz. Ama insanlara anlatırsan birisi çalabilir, kopyalayabilir. Önemli değil. Ama sen bu fikrin sahibisin. Bu fikrin üzerinde ne kadar çalışırsan, o fikri ne kadar geliştirirsen, ne kadar doğrularsan, ne kadar müşterinin isteğine hazır hale getirirsen sen öne geçersin. Hiçbir iş tek başına değil. Yani bugün ya Facebook var ama 10 tane de sosyal medya var. Ne bileyim işte ne bileyim işte kahve dünyası var. 40 tane daha kahve satan yer var. Restoran var, 50 tane restoran var. İşte mermer üreten var, 100 tane daha var. Ne bileyim ahşap oyuncak üreten var. 1000 tane var dünyada üreten. Yani hiçbir şey tek başına değil. Ya ben şunu tek yapacağım. O zaman kendi kendine yapacaksın. Yani kendin alıp kendini oynayıp kendin kullanacaksın. Ama dışarıya satacaksan, müşteri edineceksen, bu işi pazarlaman gerekiyorsa o zaman açık olman gerek. Fikrini anlatacaksın, hikayeni anlatacaksın, derdini anlatacaksın, hayallerini anlatacaksın, sorularını soracaksın ya. Satış da biraz hikayeye döndü ya artık. Yani hikayeye döndü derken yani markayı hikayeleştirmeye döndü ya. Sen de hikayeni baştan anlatmaya başla yani. Hatta bu hikayeni bir yere kaydedebilirsen çok güzel olur. Bu fikri seçme aşamasından itibaren aç böyle benim yaptığım gibi. Geç telefonun karşısına. Ya ben Ahmet ne bileyim işte çiğ köfte üzerine bir iş yeri düşünüyorum. Ama benim fikrim de şu şekilde yapacağım. Siz ne düşünürsünüz? Paylaş abi. İnsanlar yorum yapsınlar. Belki oradan sana diyecek ya birisi şurada şunu yapmıştı. O değil de şöyle olsa daha güzel. Öbürü diyecek şöyle. Ya bak ben şunu yapıyorum. Ben sana şurada yardımcı olayım. Yani yürüyeceksin ya da ben şu uygulamayı yapacağım. Belki birileri diyecek gel beraber yapalım. Ben şurasını yapıvereyim. Sen anlat hikayeni. Yarın ürün ortaya çıktığında yine anlat. Ya ben bunu şunun için yaptım. İşte ben ne bileyim ya bu çiğ köfteyi şu insanların ağız tadına uygun olsun diye yaptım. Ya da şu ürünü bundan dolayı çıkardım. Bu kahveyi yapıyorum ama bir sorun bakalım niye yapıyorum. Yani hikayeni anlat sen de kalmasın. Ya anlatırsam çalarlar şu olur bu olur. Ya anlat ya paylaş hiçbir şey olmaz. Ya kimse senin fikrini çalmaz. Senin fikrin çalınıyorsa zaten herkesin yapabileceği bir şeymiştir. O zaman çok da dert etmene gerek yok yani insanlara anlatıp anlatmamakla. Ben şunu söyleyeceğim. Son olarak biraz çok konuştum. Bayağıdır da video yapmayınca böyle bir konuşasım geliyor. Cümleleri de tekrar ediyorum. Kusura bakmayın böyle bir hastalık hali falan olunca tam böyle toparlayamıyorum. Affınıza sığınarak son bir toparlama yapacağım. Arkadaşlar, girişimcilik bir iş fikrini hayata geçirmektir. İş fikri her yerde. Sende belki 10 tane var. Bende 50 tane var. İnternete giriyorsun. 2025'te yapılabilecek 100 iş fikri, sermayesiz yapılabilecek 76 iş fikri. Onlarca var. Bunlardan seçebilirsin. Bunları seçerken ama bir kağıda dök, bir plan projeksiyon yap. İş fikrini yaz. Kime satacaksın? Nasıl satacaksın? Sen bu işi
yapmak için hangi artılara sahipsin? Hangi eksilerin var? Ne tür fırsatlar var? Ne tür tehditler var? Nerede yapabilirsin? Kiminle yapabilirsin? Bununla ilgili network'ün ne? Hepsini yaz. Öbür için, onun için, ona göre bir seçim yap. Seçtiğinde yalın girişim dediğimiz o hizmeti müşteriye ulaştırma noktasında oluşabilecek en kısa yoldan yapmaya çalış. Yani büyük ofislere, büyük makinalara, büyük yerlere ihtiyacın yok. Küçük başta. Home office mi? Öyle başla abi. Başkasının yerinde mi? Öyle başla. Sanal ofiste mi? Öyle başla. Bir arkadaşının iş yerinde mi? Öyle başla. Ya ama bir şekilde başla. Minimum masrafla hizmetini, ürününü müşteriye ulaştırmakla, geliştirmekle uğraş. Ve o ürün belli şekle geldiğinde de yatırımını o ürün nasıl en çok satılıyorsa oraya harca. İnternette çok satıyorum ama dükkana kimse gelmiyor. O zaman işte dev tabela yaptırayım, şunu yaptırayım, bunu yaptırayım. Ya ona değil. Sen buradan bir gelen var. Oraya yönlen. Çünkü bizde şöyle bir şey var, işte çocuğun mesela matematiği kötü, işte Türkçesi iyi mesela. Ya bu çocuk Türkçe ile iyi, edebiyatla şununla bununla ilgilensin, buraya yatırım yapalım değil. İlgilenmediği konuya, matematiğe özel ders aldırır ya, ya da işte müziği iyi ama resim ders aldırır falan. Onun gibi ya, böyle yanlış ters bir algı var. İş hayatında da biraz böyle. Olmayan negatif şeye değil, hazır olan, değer üreten, satan şey varsa, neyse o yöntem, o yol, o mecra, o pazar, oraya odaklan ya. Hazır oradan bir para geliyor, 3-5, ya bunu daha çoğalt, yani oradan akıyorken o akıntıyı çoğalt. Yani öbür tarafta yok, onunla uğraşırken bu da gelmez olacak bir süre sonra. Yalın düşün, küçük başla, insanlarla konuşmaktan çekinme. Herkesle konuş. Başlamak için hiçbir şey bekleme. Başlamak için en güzel zaman şimdi. Ya şu olsun, bu olsun. Ya onlar hiç olmayacak yani. Ben daha olduğunu görmedim. Şu olsun, bunu yapacağım diyen kendimden de arkadaşlarımdan da daha onun olup da ondan sonra başlanabildiğini görmedim yani. Senin hiçbir şeyin olmasına ihtiyacın yok. Ya şu kadar param olsun başlayayım. Gerek yok. Bugünkü paran kadar başla. Ya şu olsun başlayayım işte. Ağustos gelsin, sezon gelsin başlayayım. Sezonda başlarsan nasıl satacaksın? Senin sezondan önce başlaman lazım. Bugün enerjin varsa, motivasyonun varsa bugün başla. O zamana kadarki yol haritanı çiz minik minik. O gün geldiğinde sen o sezona hazır ol. O ürüne hazır ol. Bekleme, harekete geç. O suya bir atla. Ben çok konuştum. Kendinize dikkat edin. Hepinize başarılı girişimler. Hoşça kalın. Buraya kadar dinlediyseniz bu videoya bir beğen yapar, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Türkiye'nin lider patent ve danışmanlık ofisi Fikir Patent sundu.